Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün özellikle yavru bir köpeğin kayış ve tasma aparatlarına alıştırılması konusunda bilgiler vereceğim size. Şu anda üstünde çalışacağımız köpek 3,5 aylık bir yavru ve kayış ve tasma alışkanlığını yeni oluşturduğumuz bir köpek. Kayış ve tasmanın varlığına pozitif bir şekilde nasıl alıştırılması gerekli olduğu konusunda bilgilendireceğiz sizi. Birincisi, yavru bir köpekte ilk önce koşum takımı olarak mutlaka göğüs tasmasını kayışla birlikte kullanmak, boyun tasmasının sadece varlığını alıştırmak hedefli boynunda bulundurmayı gerektiriyor sistem. Köpeğin çünkü minimal stresle kayış ve tasma alışkanlığını edinmesi gerekiyor. Tabii yine her videoda söylediğim gibi köpeğin işine konsantre olabilmesi için özellikle de bebek köpeklerde öncesinde çiş kaka gibi streslerden kurtulmuş olması, biraz gezmiş, oynamış olmasında fayda var ki konsantrasyonları yüksek olsun ki bebek köpeklerin konsantrasyonu çok daha çabuk dağılır yetişkin köpeklere göre. Şimdi İlk etapta boyun tasması uygulamasından bahsedeceğim. Tabii ki clicker kullanıyoruz mutlaka. Köpekte pozitif reinforcement'ı desteklemek, pozitif destekleme yapmak için. Köpeği ilk önce aparatla tanıştırıyorsunuz. Bir koklamasına müsaade ediyorsunuz. Aparattan korkmaması çok önemli. Ani hareketlerden kaçınıyorsunuz. Yavaş yavaş yapmak gerekiyor her şeyi. İlk önce boynuna takar gibi bir geçiriyorsunuz. Ödüllendirme hemen arkasından clicker'ı duyduğumuz zaman clicker'ın sesini hemen ödüllendiriyoruz. Böylece tasma manipülasyonuna karşı endişeli yaklaşım yapmıyor köpek. Tekrarlayalım. Yine takar gibi yapıyoruz ve ödüllendiriyoruz köpeğimizi ve hep sözlü olarak da onore ediyoruz. Yine yapalım ve tekrar ödüllendiriyoruz. Şimdi takacağız artık tasmamızı. Tasmayı takıyoruz. Tabii ki takacağımız aparatların mümkün olduğunca köpek için uygun aparatlar olması, doğru genişliklerde olması yine ödüllendireceğiz. Metal tasmalardan ve ağır tasmalardan kaçınalım. Çünkü bebek köpeklerde özellikle ki yetişkinler için de çok uygun değil. Bebek köpeklerde boynu ağır aparatlarla meşgul etmemek gerekiyor. O yüzden Impertex materyalleri daha çok tercih ediyoruz. Boyun tasması takıldıktan sonra ilk takılan köpeklerde uzun süre kaşınmalar gözümüze çarpabilir. Çünkü köpek bir anda boynuna başka bir aparatın gelmesi, ondan kurtulma çabası gibi kaşınma davranışları, arka ayağını kullanarak kendini kaşımak isteyebilir. Bu 2-3 gün devam edebilir. Endişelenmeyin, bol bol gezdirin köpeğinizi ve tasmaya alışmasına müsaade edin. İkinci aşamada da göğüs tasması. Göğüs tasması biraz daha manipülasyonu gerektiren bir tasma. Dolayısıyla göğüs tasmasında daha fazla stabilite, daha fazla ödüllendirme gerekir. Yine tasmayı tanıması için bir koklatıyoruz. Korkmaması için yumuşak hareketlerle tasmayı bacaklarından geçiriyoruz. Aparatına göre değişir. Çok farklı göğüs tasması modelleri vardır. Bu çok klasik bir model. Kafadan ve karın bölgesinden geçip gövdesini saran model. Dikkat edin, ilk önce tasmayı kafasından geçiriyoruz. Tasmadan güzel tutuyoruz köpeği. Geçirir geçirmez hemen bir ödül veriyoruz. Birkaç defa verebiliriz hatta ödülü. Evet, şimdi diğer manipülasyonlarını yapalım. Bacaklarının arasından geçiriyoruz. Birini takıp hemen bir ödül. Ve diğer ucu takıyoruz. Yine ödüllendiriyoruz. Daha sonra köpeği kayışla tanıştırma. Kayış aparatımızı, bu flexi de olabilir, deri kayış da olabilir. Zincir materyallerden uzak durun. Çünkü zincirler hem ağırdır hem çıkarttıkları sesler köpeklerin yanlış şartlanmasına sebebiyet verebilir. Sağlammış gibi görünür size zincir materyaller ama gezinti materyali olarak doğru ürünler değil. O yüzden deri, Impertex veyahut da Flexi gibi aparatları kullanıyoruz. Şimdi köpeğe koklattıktan sonra ilk önce tasmasına doğru bir hamle yapıyoruz. Göğüs tasmasına doğru. Bir ödüllendiriyoruz. Bu tip el hareketlerinden çekinmemesi lazım. Yakalar gibi hareketler yapmamalıyız. Daha sonra aparatı takıyoruz.
Evet. Aparatı taktıktan sonra ilk etapta köpekler kayış tansiyonuna alışık olmadıkları için aşırı reaksiyonlar gösterebilir. Tam tersi tamamen reaksiyonsuz da kalabilir. Yani akut strese verilen tepkiler şekillenebilir. Nedir? Stoned olma, bir anda donup kalma ya da pozisyondan kurtulmak için debelenme davranışları. Bunun oluşmaması için ilk önce köpeğimizin kayışını yere bırakıyoruz. Elimize ödülümüzü alıyoruz ve birazcık yürüyoruz köpekle beraber o kayışın varlığına alışması için. Özellikle konsantrasyon hallerini hep ödüllendiriyoruz. Evet, dönelim. Evet. Köpek kayışın varlığına alıştığını hissettiğimiz anda da yavaş yavaş kayışı ucundan tutuyoruz. Hafif hareketlerle. Yine aynı şekilde yürüyüş ve ödüllendirme sistemi. Ödüllendiriyoruz. Ödüllendiriyoruz. Dönelim. Ödüllendirmelere devam ediyoruz. Dönelim. Daha sonra biraz kayışı gererek tansiyona alıştırıyoruz. Bakın şimdi kayış biraz gerildi. Yine ödüllendiriyoruz ve böylece köpeğimiz kayış ve tasma aparatına tansiyonsuz ve strese girmeden alışmış oluyor. İlk etaplarda bebek köpeklerde mutlaka ve mutlaka göğüs tasmasıyla başlangıç yapıyoruz. Asla boyun tasmasını sadece takıyoruz, varlığını alıştırıyoruz ama ilk gezintilerde, ilk kayış tansiyonu alıştırmalarında mutlaka göğüs tasmasını kullanıyoruz.